Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir batik ipim var. İhraç fazlası bebe yünü. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. İlmeklerimizi alarak başlayalım modelimizi. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 olması gerekiyor. Yani tek sayıda bitecek ilmek sayımız. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Şişimde 19 ilmeğim var. Daha sonra da birkaç sıra haroşa lastik yaptım. Haroşalarımı ben düz örerek yapıyorum. Siz eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Model 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Çok kolay bir model. Yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler. Evet, sıramı tamamladım. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz örüyorum yine. Dördüncü sırada farklı bir işlem yapacağız. Modelimiz orada şekilleniyor. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. 3 sırayı bu şekilde tamamlayalım. Yani birinci sıra düz ön yüzünde, ikinci sıra arka yüzünde ters, tekrar üçüncü sıra ön yüzünde düz örerek 3 sırayı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın şöyle 3 sırayı tamamlamış oldum. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Şimdi burada şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters ördüm. Bir sonrakini düz öreceğim ama şişteki ilmekten değil, bir alttaki boşluktan, bakın şuradan. Bir alttaki boşluktan girdim, ilmeğimi ördüm ve sol şişimdekini bıraktım. Şu şekilde olacak. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örüyoruz. Sadece düzleri şişteki ilmekten değil, bir alttaki boşluktan. Şu şekilde ördüm, bıraktım. Bir ters, bir düz. Düzü ne yapıyorduk? Şişteki ilmekten değil, bir alttaki boşluktan girerek düz örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Düzleri bir alttaki boşluktan örerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi model bu kadar arkadaşlar. Çok çok kolay ve çabuk ilerleyen kabartmalı bir model. Sadece dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaparak modelde şekillendirme yapıyoruz. Evet.
Bir ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Şişteki ilmekten değil, bir alttaki boşluktan girerek ilmeğimi ördüm. Son kalan ilmeğim ters. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sırayı tamamlayarak modelimizi bir kez kurduk. Model ilerledikçe şöyle kabartmalı görünecek. Harika modellerden. Şimdi isterseniz bir kez daha kuralım. Model daha belirgin olsun. Burada birinci sırada nasıl başladıysak ikinci kez kuruyoruz modeli. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Şöyle sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci modelde yaptığımız gibi birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters, üçüncü sırayı da yine düz öreceğiz. Daha sonra dördüncü sırada modelimizi şekillendireceğiz. Evet. Kenar ilmeğimi düz örüyorum ben. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi olduğu gibi yani düz örerek devam ediyoruz. Şöyle renk geçişi olan ipe de gayet yakıştı. Pıtır pıtır şöyle kabarıklar oluşmaya başladı. Evet, üçüncü sıramızı düz örerek tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem bir ters bir düz örüyoruz. Ama düzlerimizi bir alt boşluktan. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters ördüm. Bakın bir ters. Sıradaki ilmeğimi düz öreceğim. Bir alttan, şişteki ilmekten değil, bir alt boşluktan şöyle göstereyim. Buradan girerek düz ördüm. Şöyle. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Düzleri sadece alt boşluktan giriyoruz. Hepsini de tek tek söylemiyorum. Buna dikkat edelim. Ters ilmekten sonra bir düz ilmek, bir alt boşluktan ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters ilmekle sıramı tamamladım. Ters ilmekle başladım. Ters ilmekle bitirdim sırayı. Daha sonra kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, modeli iki kez kurduk. Bakın şöyle 4 sıradan oluşan harika bir model. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Kabartmalı. Yapımı da oldukça kolay. Bir parça daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Bunu da daha önce hazırladım. Burada haroşa lastik kullandım birkaç sıra. Burada da bir ters bir düz lastik kullandım. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Model ilerledikçe böyle bir görüntümüz oluyor. Bakın bu renk tonlarına da gayet güzel oldu. Şöyle kabarık kabarık görünen modellerden. Modelin arka yüzü de şöyle.
Evet. Sizce hangi lastiğe daha çok yakışmış bu model? Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere hepsinde kullanılabilir. Böyle batik iple de kullanabilirsiniz. Sadece düz iplerle de kullanabilirsiniz bu modeli. Hepsine de yakışır. Şöyle size de fikir olsun. Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.